Lojitüb kanalına abone olmayı unutmayın. Merhabalar, bu incelememize hoş geldiniz. Bugün aslında her gün hayatımızın tam ortasında olan, sürekli üzerinden geçtiğimiz ama arka planda nasıl devasa bir çarkın döndüğünü pek de fark etmediğimiz bir konuya dalıyoruz. Başlığımız çok net. Karayolları Genel Müdürlüğü tam olarak nedir, ne iş yapar, amaçları nelerdir ve tabii ki o devasa bütçe nasıl dönüyor, yani gelir modeli ne, tüm bunları çok basit ve sade bir dille konuşacağız. Eğer lojistik veya finans dünyasıyla içli dışlıysanız, inanın bu inceleme tam size göre. Hiç düşündünüz mü? Koca bir ülkenin damarlarına hayat pompalayan şey tam olarak nedir? Şöyle hayal edin. Diyelim ki ülke kocaman, nefes alan canlı bir organizma. İşte yollar, bu bedenin damarlarıdır. Ve bu damarların içinde sürekli olarak lojistik, ticaret ve finans akar. Karayolları Genel Müdürlüğü, yani hepimizin bildiği kısa adıyla KGM, bu devasa dolaşım sisteminin tam kalbinde atıyor. O kanın, yani aslında tüm o mal ve hizmetlerin A noktasından B noktasına hiç kesintiye uğramadan güvenle ulaşmasını sağlayan ana motor işte tam olarak burası. Peki bugün neleri konuşacağız? Gelin hemen planımıza bakalım. Önce KGM nedir ve nasıl kurulmuştur ona bakacağız. Sonra temel görevler ve sorumluluklar diyeceğiz. Ardından karayollarının amaç ve hedeflerine odaklanacağız. Dördüncü adımda işin finansal boyutuna, yani gelir modeline gireceğiz ve son olarak lojistik ve gelecek vizyonuyla konuyu toparlayacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Birinci bölümümüz KGM nedir ve kuruluşu. Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılına bir gidelim. Ülke sınırları içinde sadece 18.350 kilometrelik, o da büyük bir kısmı toprak olan bir yol ağımız vardı. Düşünsenize, o dönem her şey tamamen insan gücüyle, kazma kürekle yapılıyor. 1929'a geldiğimizde tamam, bu işleri biraz daha organize yapalım deniyor ve Şose ve Köprüler Reisliği kuruluyor. Ama asıl büyük sıçrama makineleşmeye geçilen 1950 yılı. KGM işte o yıl resmi olarak doğuyor. O dönemin inanılmaz ikonik bir sloganı var, tekerlek dönsün. Beden gücünden makine gücüne geçiş, ülkenin kaderini, o ulaşım haritasını kelimenin tam anlamıyla baştan aşağı değiştiriyor. Geldik ikinci bölüme, temel görevler ve sorumluluklar. Açıkçası KGM'nin yönettiği operasyonların boyutu akıl almaz seviyede. Önce masaya haritayı koyup güzergah planlıyorlar. Hangi yol, hangi dağın etrafından dolanacak, hangi vadiden geçecek. Sonra o devasa yolların ve köprülerin inşası başlıyor. Tabii iş sadece yapmakla bitmiyor, bir de bunun sürekli bakımı var. Kışın ortasında karla buzla boğuşup o yolları 7/24 açık tutuyorlar. Trafik güvenliğini sağlamak için o gördüğümüz tüm uyarı levhaları, çizgi ve işaretlemeler de onların elinden çıkıyor. Hatta yol kenarındaki fidanlıklardan bakım istasyonlarına kadar her türlü yan tesisi kurmak da onların işi. Yani aslında kontağı çevirip güvenli hedefinize varmanız için gereken tüm altyapı tamamen onların kontrolünde. Lojistik dediğinizde akan zaman her şeydir, değil mi? İşte burada erişme kontrollü yol, yani hepimizin günlük dilde söylediği haliyle otoyol kavramı devreye giriyor. Otoyol dediğimiz şey öyle her yerden rahatça girip çıkabileceğiniz bir yol değil. Giriş çıkışları tamamen kontrollü, kesinsiz, hızlı ve özellikle ağır tonajlı taşımacılık için özel tasarlanmış yollar. Özellikle lojistik tarafında olanlar için bu kavram hayati önem taşıyor. Çünkü o tonlarca malın bir noktadan diğerine zamanında ve sapasağlam ulaşması tam olarak bu yüksek standartlı otoyollar sayesinde mümkün oluyor. Üçüncü bölüm, karayollarının amaç ve hedefleri. KGM'nin gelecek vizyonunda 3 tane çok net adım var. İlki, tabii ki herkes için güvenli, konforlu ve en önemlisi dirençli yollar inşa etmek. İkinci adım, inşa edilen bu akıl almaz büyüklükteki ağın gerçekten verimli ve kusursuz bir şekilde yönetilmesi. Üçüncüsü de akıllı ulaşım sistemleriyle trafik güvenliğini maksimuma çıkarmak. Dijital uyarılar, elektronik denetim istasyonları gibi şeyleri düşünün. Burada dirençli yollar çok kilit bir kavram. Neden mi? Çünkü KGM sadece yol yapmak istemiyor. Doğal afetlere, zorlu iklim koşullarına adeta meydan okuyan, sapasağlam ayakta kalabilen bir altyapı kurmayı hedefliyor. İşin bir de görünmeyen, çevresel ve kültürel bir boyutu var tabii. Yeni devasa projeler yapılırken doğayı korumak, çevreye olan etkiyi en aza indirmek ve enerji verimliliğini sağlamak da ana hedefler arasında. Peyzaj çalışmalarıyla yolları yeşillendiriyorlar. Üstelik sadece yeniye odaklanmıyorlar, o çok değer verdiğimiz tarihi köprülerimizi özenle restore edip kültürel mirasımızı da geleceğe taşıyorlar. Tüm bunları yaparken de içerideki personeli sürekli eğitip kendi kurumsal kapasitelerini her geçen gün daha da güçlendiriyorlar.
Geldik 4. bölüme ki finansçılar eminim buraya bayılacak. KGM gelir modeli. Bu devasa çarkın dönmesi için ciddi bir para akışı, sağlam bir gelir modeli lazım. Peki sistem kendini nasıl finanse ediyor? En büyük dilim beklendiği gibi devlet bütçesinden ayrılan ödenekler ve yardımlar. Ama diğer büyük dilim hepimizin çok yakından tanıdığı bir yer. HGS yani hızlı geçiş sistemi ve otoyol köprü geçiş ücretleri. Bitmedi. O kesilen idari para cezaları, hatta kullanım ömrünü tamamlamış eski iş makinelerinin, hurdaların satışından gelen paralar bile doğrudan bu finansman modelini besliyor. Yani işin özü, yoldan elde edilen her kuruş tekrar o yolların inşası ve bakımı için sisteme geri dönüyor. Muazzam bir döngü gerçekten. Burada çok çarpıcı bir detay var, 10 katı kuralı. Diyelim ki otoyoldan ücret ödemeden kaçak geçtiniz, bunun çok ağır bir bedeli var. İhlalli geçiş yapan sürücüler o asıl geçiş ücretinin tam 10 katı kadar bir idari para cezası ödemek zorunda kalıyorlar. Finansal perspektiften bakarsanız bu harika bir mekanizma. Hem sistemi suistimal etmek isteyenler için inanılmaz caydırıcı bir duvar örüyor, hem de kurumun gelir modelini garanti altına alan demir gibi bir yaptırım. Tabii sadece para toplamak yetmiyor. Ülkenin dört bir yanına milyarlık dev projeler yapmak için elinizde çok güçlü finansal yetkiler olması şart. KGM'nin burada şahane stratejik avantajları var. Mesela gelecek 5 yıla kadar olan projeler için önceden borçlanma yetkisine sahipler. Bakanlar Kurulu'nun onayıyla iç borçlanmaya gidebiliyorlar. Daha da ilginci, yol yapımı için yurt dışından o getirdikleri devasa iş makineleri ve ekipmanlar var ya, onlar her türlü vergi ve harçtan muaf tutuluyor. İşte tüm bu finansal esneklikler, ülke geneline yayılan o dev projelerin maliyetlerini inanılmaz derecede düşürüyor ve inşaatların çok daha hızlı bitmesini sağlıyor. Ve 5. son bölümümüz. Lojistik ve gelecek vizyonu. Bakın, olay sadece evden işe giderken kullandığımız o yerel kısa mesafeli yolları düzeltmek falan değil. Buradaki asıl büyük oyun, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan uluslararası dev lojistik koridorları inşa etmek. Türkiye'nin haritadaki o mükemmel jeopolitik konumunu bir düşünün. KGM'nin yaptığı her yeni otoyol, o akıllı kavşaklar, dev köprüler aslında ülkeyi doğrudan küresel ticaretin tam kalbine yerleştiriyor. Lojistik demek sınırları aşmak demektir ve KGM ülkeleri ve kıtaları birbirine bağlayan o büyük entegrasyonun baş mimarıdır. Şu cümleyi aklımızın bir köşesine yazmamız lazım. Üzerinde sürdüğümüz asfalt, ekonomik gücümüzün temelidir. Çok net, eğer bir ülkede üretilen mallar o limanlara, fabrikalara ya da sınır kapılarına hızlı ve sorunsuz bir şekilde ulaşamıyorsa, orada güçlü bir ekonomiden falan bahsedemezsiniz. O dökülen her asfalt, dağları delen her tünel, ülkenin ekonomik hareketliliğine ve global arenadaki rekabet gücünü doğrudan yukarı taşıyor. İncelememizin sonuna gelirken size tam da burada bir soru bırakmak istiyorum. Bir dahaki sefere direksiyon başına geçip yola çıktığınızda, önünüzde uzayıp giden o yola sadece sıradan bir asfalt parçası olarak mı bakacaksınız? Yoksa koca bir ülkeye hayat pompalayan o güçlü damarları mı göreceksiniz? Umarım bu inceleme, her gün hiç düşünmeden kullandığımız bu devasa sistemin hem lojistik hem de finansal tarafta ne kadar hayati olduğunu biraz olsun hissettirebilmiştir. Kendinize çok iyi bakın, yollarınız her zaman açık olsun.